Merhaba Sınav izleyicileri, ben Ali Mert. Bugün sizleri antik dünyanın en ilginç 3 felsefe okuluna götürüyorum. Stoacılar, Epikürcüler ve Septikler. Bunlar, Büyük İskender'in dünyayı talan etmesinden sonra bu karmaşalar içinde nasıl mutlu olurum sorusuna reçete yazan tipler. Tıpkı bugünün kişisel gelişim kitapları gibi. Ama 2000 yıllık versiyonu. Hadi bu antik yaşam koçlarının sırlarını birlikte çözelim. Ama önce sizlere bir sorum var. Sizce mutluluk kontrol edebildiğimiz şeylerde mi yoksa kafaya takmamakta mı? Cevabı bu videoda. İlk durağımız Stoacılar. Kurucusu Zenon Kıbrıslı bir tüccardı. Bir gemi kazasında tüm mal varlığını kaybedince öyleyse talihin beni filozof yapmak gibi bir düşüncesi var deyip Atina'da sütunların altında ders vermeye başladı. Stoacılığın mantığı basit. Kontrol edemediklerini bırak ve erdemli ol. Mesela trafikte kaldığında sinirlenmek yerine bu benim elimde değil deyip sakin kal. Stoacıların ana hedefi ataraksiya, yani ruhun sükuneti. Marcus Aurelius aklın dışarıdaki kaostan daha güçlüdür diyor. Yani dış dünya karışık olsa da sen iç huzurunu koru. Peki bu nasıl olacak? Duygularını disipline ederek. Tıpkı modern terapistlerin stres yönetimi dediği gibi. Ama dikkat, Stoacılar robot değil. Seneca, Roma'nın en zengin adamıyken aynı zamanda İmparator Nero'nun hocasıydı. Yani duygularını kontrol et diyen adam tarihin en manyak imparatorunu yetiştirdi. Stoacılık içsel gücü vurgular ama bazen de duyguları bastırmak sağlıklı mı diye sorgulatabilir. Peki ya sizce? Sırada Epikürcüler var. Kurucuları Epikür, Atina'da bir bahçe satın alıp orada felsefe yaptı. Hatta kadınları ve köleleri bile okuluna kabul etti. Hedefleri stresten uzak, sakin bir hayat. Ama yanlış anlaşılmasın. Bunlar antik hippie topluluğu değil. Epikürcüler için aponia, yani bedensel acıların yokluğu şart. Epikür, açlık acıdır. Ama lüks yemekler peşinde koşmak daha beterdir diyor. Yani karnını doyur ama tıka basa yeme. Dostluk, ölçülü zevkler ve bilgelikle mutlu ol. Epikürcülerin diğer bir kavramı ise hedon, yani haz. Burada bahsettikleri kısa süreli bir zevk değil, uzun vadeli bir mutluluk. Lucretius, korkularımız karanlıkta gördüğümüz hayaletler gibidir diyerek insanları gereksiz kaygıdan kurtarmaya çalıştı. Mesela ölümden korkma, çünkü öldüğünde hissetmeyeceksin. Peki bu felsefe biraz bencillik mi? Son olarak Septikler, kurucuları Firon. Büyük İskender'le birlikte Hindistan'a gidip Hint fakirlerinden etkilendi. Fakirlerin hiçbir şey kesin değil tavrını benimsedi ve dönüp gerçek diye bir şey yoktur dedi. Septiklerin ana kavramı ise epoke, yani yargıyı askıya alma. Eğer birisi burçlar gerçektir derse bir septik karşısına çıkar ve kanıtın var mı diye sorar. Sextus Empiricus şeker tatlıdır iddiasını bile sorgulardı. Diyabetli biri için acı olabilir mi? Septisizm, modern bilimin hipotezleri test etme mantığına benzer. Nasıl ki Sherlock Holmes kanıt arıyorsa, septik de kaynağın ne diye sorar. Ama hiçbir şeye karar vermemek pratik mi? Mesela yarın güneş doğacak mı diye şüphe edip evden çıkmamak. Saçma. Ama septikler bu vesileyle eleştirel düşüncenin temelini atmış bulundular. Özetle Stoacılar kontrol edemediklerini bırak der. Ama bu durum bazen eylemsizliğe yol açabilir. Epikürcüler basit zevkleri savunur. Ama bu bencilce kaçış olabilir. Septikler ise her şeyi sorgular. Ama bu sorgulama kararsızlık tuzağını düşürür. Peki hangisi doğru? Belki de hiçbiri. Marcus Aurelius Roma'nın imparatoruydu ama köleliği sorgulamadı. Bugün olsa iklim krizi elimde değil deyip oturup izler miydi? Demek istediğim şu: sakinlik
Pasiflik midir? Epikür dostlarla şarap içmeyi öğütlerdi. Ama açlık sorununu görmezden gelmek lüks bir kaçış değil midir? Bugün kendi mutluluğum önemli deyip sosyal adaleti umursamamak bence bencillik olurdu. Sextus Empiricus kanıt yoksa yargı yok dedi. Peki bugün aşının kanıtı yok deyip salgını büyütmek mantıklı mı? Şüphe bazen tehlikeli bir oyuna dönüşebilir. Belki de çözüm bu üçünün karışımıdır. Bir stoacı gibi kontrol edemediklerini kabullen, epikürcü gibi küçük mutlulukları yakala ve bir septik gibi eleştirel düşün. Ama asla tek bir reçeteye körü körüne bağlanma. Peki sizce hangi okul daha gerçekçi, yoksa hepsi eksik mi? Yorumlarda tartışalım. Ayrıca yorumlarda ilginizi çeken konuları, filozofları veya dönemleri belirtirseniz daha keyifli ve daha verimli bir yolculuğa çıkabiliriz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yoksa septikler sizin varlığınızı sorgulayabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.